Tarih ve Gezi Sevdaları kanalıma hoş geldiniz. Size bugün Edirne'nin eski camisini, diğer adıyla Ulu Cami'yi tanıtmak arzu ediyorum. Değerli dostlar, Edirne'de şöyle bir üçleme vardır. Selimiye'nin yapısı, Üç Şerefeli'nin kapısı, eski caminin yazısı. Evet, eski cami hat yazısı örnekleriyle muhteşemdir. Bursa Ulu Cami'ye bu yönüyle de benzer. Çok kubbelilik özelliğiyle de benzeyecektir. Hemen daha girişte bakın Büyük Muhammed ve sağ tarafta da Allah lafızlarını duvara işlenmiş halde görüyoruz. Evet, bu Edirne eski camiyi, Ulu Cami'yi kimler yaptırmış, içerisinde ne gibi özellikler var? Buyurun içeriden tanıtıma devam edeyim. Değerli dostlar, 9 kubbeli bu Ulu Cami'yi, eski camiyi Yıldırım Bayezid'in oğulları yaptırmıştır. Yıldırım Bayezid 1402 Ankara Savaşı'nda yenilince oğulları arasında taht kavgalarıyla geçen bir dönem başlar. Oğullarından Süleyman Çelebi Edirne'ye gelecek ve burada padişahlığını ilan edecektir. Ve bu caminin yapımına Süleyman Çelebi başlar. Sonrasında kardeşi Musa Çelebi onu tahtından edecek ve Musa Çelebi bu caminin yapımına karar verir, devam ettirir. Sonrasında da Çelebi Mehmet, değerli dostlar, bu kardeşler kavgasında son noktayı koyar ve Osmanlı'nın başına tek başına geçecek, Fetret devrini sona erdirecek ve 1414 yılında da bu camiyi tamamlamış olacaktır. Ve bu camiye o dönemde Süleymaniye denilir. Bakın, kardeşler arasında evet taht kavgaları yaşanmıştır ama aralarında neticede bu şekilde bir husumet yoktur. Süleymaniye diye isimlendirilmeye devam edilmiştir. İkinci Murat döneminde hemen bu caminin karşısında, yakınında yer alan Üç Şerefeli Camii inşa edilince bu camiye Eski Cami ismi, Cami Atik ismi verilecektir. Ve değerli dostlar, Edirne'deki maneviyatı en yüksek cami bana göre burasıdır. Gerçekten de ayrı bir huzur iklimi var. Ben acizane Türkiye'deki pek çok Ulu Cami'yi ziyaret etmiş, Bursa Ulu Cami konusunda da kitap yazmış birisi olarak, değerli dostlar, Ulu Camiler ayrı bir özelliktir benim için, ayrı bir güzelliktir. Ve Edirne'de huzur bulduğum iklimlerden birisi burasıdır. Ve burada içeri girdiğimiz zaman hemen devasa hat yazıları bizim karşımıza çıkıyor. Bu arada hemen burada bakın, sadece 4 halifenin isimleri yer almaz. Bakın burada hemen sağdaki ilk payede Ebu Bekir ismini görüyoruz. Hemen onun karşısında Ömerül Faruk ismini görüyoruz. Fakat burada 4 halifeden başka değerli dostlar, Aşere-i Mübeşşere dediğimiz cennetle müjdelenmiş sahabelerin isimleri de var. Mesela bakın karşıda Hanımlar Mahfili'nin üst tarafında Talha ve Zübeyir ismini görüyoruz. Zübeyir bin Avvam'la Talha bin Ubeydullah ismi birlikte verilmiş. Hemen o tarafta Sa'd bin Ebi Vakkas'la Said bin Zeyd'in isimleri Sa'd ve Said olarak birlikte verilmiştir. Bu tarafa geçtiğimiz zaman Abdurrahman ismini, Abdurrahman bin Affan ismini görmekteyiz. Ve burada da Ebu Ubeyde'nin ismini, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın ismini görmekteyiz. Evet, burada değerli dostlar güzel yazılar var hattatların kaleminden. Hatta buradaki ilk payede Ulu Cami'de divani büyük yazı olarak büyük bir levha halinde yer alan yazı burada duvara işlenmiş vaziyettedir. Tahassentu bizil mülkü vel melekuti ve atesemtu bizil izzeti vel azameti vel kibriyai vel ceberuti ve tevekkeltu alel hayyillezi la yenamu ve la yemut subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbül meleketi ve ruh Allahu Rabbi la şerikele. Hz. İbrahim Aleyhisselam ile melekler arasındaki bu görüşme konuşma olayı burada resmedilmiş haldedir. Yine müezzin mahfili Edirne Kâri dediğimiz sanatlı süslemeleriyle müezzin mahfilinin yanında ya Hazreti Bilal Habeşi'nin, Bilal Habeşi ismini, müezzinimizin ismini görmekteyiz. Yine burada iki vav'ın karşılık olarak yapıldığını görüyoruz. Yine burada çok güzel bir kandil motifi şeklinde Ya Fettah ismini görüyoruz. Müsenna halde tersten ve düzden verilmiş Ya Fettah isimleri. Yine burada Cenab-ı Hakk'a yakarışlar bakın. Ya Sübhan ismini burada görmekteyiz. Yine öbür direkte Ya Deyyan ismini okuyabiliyoruz. Ve değerli dostlar, karşıda bir tuğra var. Tuğra yazısını görüyoruz. Bu tuğranın benzerini Bursa Ulu Cami'de görebilmekteyiz. Zaten aynı hattat tarafından kaleme alınmıştır. Cezayir lakabı olan Katipzade Hasan bin Mustafa isminde hattat tarafından kaleme alınmıştır. Burada bu tuğra yazısında bir hadisi şerif var. Bakın sağında Kâlen Nebi Aleyhisselam ibaresini okuyoruz.
burada hadis olduğunu anlıyoruz. Ve burada şefaatle ilgili hadis-i şerif yazıyor. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Değerli dostlar, bu Tuğra'nın hemen yanında, Tuğra'nın kuyruklarının ucunda bakın yine bir ibare yazıyor. Makamı Hacı Bayramı Veli ibaresi yazıyor. Onun altında da bir vaaz kürsüsü var. Bakın orası Hacı Bayram Veli'nin vaaz verdiği, bu camide vaaz verdiği bir kürsüdür. Orası Hacı Bayram'a hürmeten bir makam haline getirilmiş ve Hacı Bayram Veli'den sonra başkaları orada vaaz vermemiştir değerli dostlar. Şu anda camide vaazlar başka bir vaaz kürsüsünden verilmeye devam ediliyor. Köşedeki mahfil Hünkâr mahfilidir. Burada yine Allah'a bir yakarış, ya Gaffar, ey günahları bağışlayan Allah manasındadır. Değerli dostlar, bu camiyi özel kılan önemli özelliklerden bir diğeri, imamın namaz kıldırdığı mihrabın yanında var olan Kabe'nin Rükn-i Yemani köşesinden getirildiği ifade edilen bir taştır. Hemen oraya doğru ilerleyelim. Evet değerli dostlar, bu bakın gözüken camın altındaki taş Kabe'nin Rükn-i Yemani, yani Yemen'e bakan köşesinden düşmüş olan bir taş parçacığıdır. Siyah taş değerli dostlar buraya konulmuştur. Dolayısıyla bu camiye kıymet ve değer verildiğinin, duaların kabul edildiği bir nokta olduğunu ifadesidir. Hatta yukarıda bir ibare Osmanlıca olarak yazıyor. Onun açıklaması da burada veriliyor. Vakti bünyadında bu ferhunde bunye camiin, bu Hacer Rükn-i Yemani'den düşünce diye devam ediyor. Türkçe anlamı şöyle. Çok eski dönemde bu kutsal caminin kuruluşunda burada bulunan siyah taş ansızın Kabe'nin Rükn-i Yemani köşesinden düşünce bu gönül açıcı camiye bir işaret olsun diye getirilip buraya kondu. Devrin padişahı da camiye saygı ve ilgi göstererek dedi ki, haceti ve niyeti olan bir kimsenin Allah duasını ve niyetini kabul etsin. Ey Kesbi, Kesbi devrin şairi, duası kabul olan iki cihanda saygılı ve muhterem olur demiş. Bu arada minberi de ayrı bir güzellik değerli dostlar. Caminin orijinal kalmış olan yapılarından birisi minberidir. Üzerinde kabartma şekilleriyle, süslemeleriyle muhteşem bir mermer minber konumunda. Evet değerli dostlar, Edirne Eski Camii, Edirne Ulu Camii, Edirne'de hemen Üç Şerefeli Camii'nin karşısında, Selimiye Camii'nin aşağısında yer alır, merkezindedir. Hemen yanında da Çelebi Mehmet'in yaptırmış olduğu bir bedesten vardır. Mutlaka ziyaret edilen bir noktadır. Sizler de Edirne'ye geldiğinizde bu camiyi ziyaret etmelisiniz.